Bu çantada kullanmış olduğum kağıdın ölçüsü 3 santimetreye 13 santim. Kullanılmış A4 kağıtlarında bu ölçüyü kestikten sonra şöyle şeffaf koli bandına yapıştırarak bunu yaptım. Ama siyahı arkadaşlar, siyah kraft kağıt kullanmadım. Onun yerine şöyle siyah renkli bantlar var. Yani rengarenk. Kırmızısı var, yeşili var, sarısı var. Yani her renk böyle koli bandı var. Ben siyah renklinesini aldım. Bununla da siyah rengi elde edebiliyoruz. Kağıdımızı arkadaşlar 3'e 13 olarak keseceğiz. Burada herhangi bir A4 kağıdına falan da gerek yok. Normal gazete kağıdıyla da yapabilirsiniz bunu. Çünkü siyah bant bunu tamamıyla kapatacaktır. Bakın şöyle 3'e 13 ebadındaki kağıdımı bantıma yapıştırdım. Kesiyorsunuz. Şimdi şu fazla kısımları şu şekilde içeriye katlıyorum. Şöyle önce boylamasını ikiye katlıyorum. Şu ince uzun bir şeritim oldu. Şu şekilde ikiye katlıyorum. Arayı açıyorum. Yarıyı ortaya gelecek şekilde ikiye katlıyorum. Diğer yarıyı da ortaya gelecek şekilde ikiye katlıyorum ve katladığım bu iki yanı birleştiriyorum. Kağıtları katlama şeklim bu. Bakın kağıtlarımı hazırladım. Şimdi tabanı yaparak işe başlıyorum. 2 tane kağıt aldım. Birini alttan, birini üstten geçirerek şu vaziyette bir L harfi oluşturdum. Bir tane daha kağıt aldım. Ona da şu şekilde yukarıya doğru çıkıyorum. Şöyle. Şimdi arkadaşlar bir köşe yapmam gerekecek. Şuraya ben bir köşe yapacağım. Şöyle aşağıya doğru iniyorum. Ve şuraya köşe yapacağım ya arkadaşlar. Şimdi buradan şöyle çıkıyoruz ya. Böyle çıkmayacağım. Şöyle aşağıya doğru ineceğim. Bakın şu şekilde bir köşe yaptım. Şimdi buradan ara açık. Şuradan dışarı çıkıyorum. Bu şekilde aşağıya iniyorum. Şimdi arkadaşlar bu iki köşenin arasında şöyle 3 tane tepe olacak. Ondan sonra bir ikinci kareyi yapacağım. Şimdi arkadaşlar şöyle yukarıya çıkıyorum. İkinci köşeyi yapıyorum. Dikkat edin. Bakın şu ara açık. Buradan şu şekilde dışarıya doğru çıkıyorum. Şöyle. Gördünüz mü? Şimdi böyle aşağıya iniyorum tekrar.
Şu vaziyete iniyorum tekrar. Ve arkadaşlar bir daha şuradan dışarıya çıkıyorum. Şöyle. Bakın iki karenin arasında 3 tane tepe var. Bu şekilde gittik. Şimdi buradan böyle geleceğim. Şuraya bir 3. köşe yapacağım. Geleceğim. Şuraya bir 4. köşe yapacağım ve şurada birleştirme yapacağım. Buradan başladım. Geldim köşeyi yaptım. Şuraya geldim 2. köşeyi yaptım. Buraya geldim 3. köşeyi yaptım. 4. köşeyi yaptım ve şurada birleştirme yapacağım. Ne yapıyorum? Şu son taktığımın katını açıyorum. İkisini yakalıyorum. Ve bunu arkadaşlar tam şunun ortasından içeriye giriyorum. Kenar birleştirme yapıyoruz arkadaşlar. Bunu ben bir kere gösteriyorum. Zaten tüm kenar birleşmeler bu şekilde oluyor. Birini bu tarafa yatırdım. Diğerini bu tarafa yatırdım. Bu tarafa yatırdığımı şunun içine koyuyorum. Şu vaziyette döndürüyorum. Bu tarafa yatırdığımı da arkadaşlar şuraya yerleştiriyorum. Bu şekilde tabanın dışta olan kısmı bitti. Şimdi bunun içine şu şekilde bir boy küçüğünü yapacağım. Bu şekilde yapacağız. Sonra bir de arkadaşlar göbek kısmını yapacağız. Şurayı. Şimdi size burada şu aralara da şöyle minik kareler yapacağız. Bu minik kareleri yapabilmek için arkadaşlar şöyle yapıyorum. Şu katlamış olduğum kağıdı ortadan makasla ikiye bölüyorum. Şöyle 2 tane kağıdım oldu kestiğim zaman. Bunun bir tanesini alıyorum. İkiye katlıyorum. Sonra açıyorum arayı. Yarıyı buraya gelecek şekilde katlıyorum. Yine diğer yarıyı ortaya gelecek şekilde katlıyorum ve ikisini birleştirdiğim zaman şu şekilde arkadaşlar bir karemiz oluştu. Diğer yarıyı alıyorum. Onu da şuradan içeri geçiriyorum. Şuradan bakın çıkmasına izin vermiyorum. Kaçırıyorum içeri ve döndürüyorum. Bir döndüm. Bir daha döndüm ve bunu yakalayıp arkadaşlar hemen şunun içine şu şekilde yerleştiriyorum. Bunun dışında arkadaşlar bir de şu orta kısımlarda şu kenarları kapatmam lazım. Şimdi bu kenarları da kapatabilmek için kağıdı ortadan ikiye böldüm. Yarısını aldım ve yarısını arkadaşlar şöyle ortadan geçirdim. Şuradan çıkmasına izin vermiyorum ve döndürüyorum. Bir döndüm. Kenar kapama bu da arkadaşlar. Bir daha döndüm ve bunu yakaladım. Bunu şuraya yerleştirdim. Sonra arkadaşlar diğer yarıyı alıyorum. Onu da şuradan şöyle içeriye geçiriyorum. Şuradan çıkmasına izin vermiyorum ve döndürüyorum. Bir döndüm. Bir daha döndüm ve bunu yakaladım. Şuraya yerleştirdim. Bakın. Bu da buraya yerleşti. Şöyle kenar kapamalarda bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Bunların dışında bir de şeritler yapacağız. Kağıt alıyorum. Şöyle birini alttan, birini üstten geçiriyorum. Bu da bu şeyin tabanın etrafında dönecek olan şeritler arkadaşlar bunlar da. Şöyle bir daha aşağıdan yukarıya doğru geçiriyorum.
Bu şekilde arkadaşlar, şöyle istediğim boya gelene kadar bu şeritlerimizi yapacağız. Şeritleri yaptıktan sonra arkadaşlar, mesela şunu elimize alalım. Bunların şu kenarlarını birleştirme yapacağız. Çember haline getirmek için. O da zaten şurada birleştirme yapmıştım ya. Onun aynısı oluyor. Şimdi artık dikime geçeceğim. Arkadaşlar dikişe başlıyorum. İğnemi buradan geçirdim. Şu düğümü içeriye saklamak için ipin arasından iğnemi geçirip şöyle ters yönden ipi içeriye doğru çekeceğim ve şu düğümü kağıtların arasına saklayacağım. Şu ara açık ya, burayı önce dikerek işe başlıyorum. Bu araları mutlaka dikmemiz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar, bunun bir içi şu oluyor. Bunu şuraya yerleştiriyorum. Şu şekilde. Ve şuradan tutturuyorum. Bunu zikzak olarak arkadaşlar dikeceğiz. Şöyle. Şuraya geliyorum. Buradan buraya zikzak olarak gidiyoruz. Şu aradan geri dönüp burayı sabitliyorum. Şuraya geldim. Bakın ara açık. Bu arayı yine şurada yaptığım gibi dikiyorum. Bu sırayı böyle komple dikeceğim. Arkadaşlar bakın. İkinci sırayı diktim. Bitti. Şurada ipim. Şimdi göbeği dikiyorum. Şu göbek. Bunu dikeceğim. Bakın şöyle. Şimdi şuradan buraya geçiyorum. Buraya. Şu ara açık. Bu arayı mutlaka kapatmamız gerekiyor. Buradan girdim. Şu aradan bu şekilde çık. Bakın arkadaşlar, zikzak olarak yine gidiyorum.
Şöyle. Bakın arkadaşlar. Şimdi şunları buraya dikeceğim. 7 tane de böyle mini karelerim var. Bunların da şöyle 4 tarafını dikerek bunu tamamlayacağız. Şöyle bakın. Bu şekilde arkadaşlar bütün bu kareleri böyle buraya dikeceğiz ve sonra dış çevresini yapacağız. Tabanı diktim. Şimdi çemberini, kenardaki çemberlerini dikeceğiz. Çemberi dikmek için, çemberi dikerken normal arkadaşlar zikzak yaparak dikiyoruz. Sadece köşelerde, şeritlerde kırma yapacağız. Gövdede değil, yani tabanda değil, sadece şeritinde kırma yapacağız. Şimdi şu baş kısmını, yani başladığım kısmı şöyle sağlamca bir dikeyim. Açılmasın burası. Normal getireceğiz ondan sonra. Bakın. Şöyle bakın. Şimdi zikzak olarak gidiyorum arkadaşlar. Şeridi çember haline getirdim. O şekilde dikiyorum. Bunların sayıları arkadaşlar ölçülerini içeren fotoğrafları çekeceğim ve videonun içinde paylaşacağım. Bakın arkadaşlar köşeye geldim. Şurası köşe gördüğünüz gibi. Burayı sağlamca tutturalım. Birkaç tur atayım. Çünkü burada kırma işlemi gerçekleştireceğim. Gövdeyi kırmıyorum. Şeriti kıracağım. Bakın. Bir tur daha atayım şuraya. Sağlam olsun. Buraya kadar gittim. Şimdi şu şeriti şu şekilde kırıyorum. Gördünüz mü? Kırdım ve şununla şunu birbirine sağlamca dikiyorum. Çünkü burada dönüş yapacağız. Tam ortasında bakın, köşenin orta kısmında. Orta kısmına denk gelen iki kareyi kırıp birbirine dikiyoruz. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Kırdım ve diktim. Şöyle bir şey oldu. Bakın. Şimdi bunu bu şekilde şöyle tutuyorum ve dönüyorum artık. Ne yapıyorum? Şurası kırdı. Tam köşedeyim gördüğünüz gibi. Şimdi bununla bunu birbirine dikeceğim. Ve dönerek gideceğiz. Yalnız düz çekin arkadaşlar, kağıdı yırtarsınız. Şöyle. Bu köşelerde birkaç tur atalım. Mümkün olduğu kadar. Daha sağlıklı olur. Bu şekilde şöyle şu köşeye kadar geleceğim. Bu köşede de şuradaki yapmış olduğum işlemin aynısını yapacağım. Bakın köşeye geldim. Burayı bir sağlamlaştırayım şöyle yine. Bakın arkadaşlar şeridi kırıyorum. Dikkat edin. Kırdım. Bakın gördünüz mü? Ve bununla bunu birbirine sıkıca dikiyorum. Bundan sonraki sırada arkadaşlar sadece üstüne
diğer şeritleri geçirerek dönüyoruz. Şu kırma işlemleri ikinci sıradan itibaren yapmıyoruz. Bakın kırdım ve ne yapıyorum? Şununla şunu, bakın gördüğünüz gibi yine birbirine sağlamca dikiyorum. Buradan geri dönelim. Çünkü burası açılır köşe olduğu için. Evet. Bu şekilde arkadaşlar bütün bu sıraları böyle dikeceğiz. İlk iki sırayı diktim. Şöyle. Şu birinci sırada kırma işlemi yaptım. Şu köşelerde gördüğünüz gibi şöyle. İkinci sırayı sadece dümdüz diktim. Bakın. Şimdi üçüncü sırayı dikiyorum. Üçüncü sırayı da arkadaşlar aynı şekilde düz yapacağız. Yani sadece bu çantanın ilk tabanın üstüne gelen sırasında bir kırma işlemi gerçekleştiriyoruz. O da çantanın tabanında değil, şeritinde kırma işlemi gerçekleştiriyoruz. Ve ondan sonraki şeritleri dümdüz üstüne zikzak olarak dikip gidiyoruz. Şimdi bakın şu anda ben üçüncü sırayı dikiyorum. Bak şu başta birazcık sıkıştırma yaptım ve zikzak olarak dikerek gidiyorum. Şimdi sırf bunu şu köşeyi de ne şekilde döndüğümü göstereyim diye yapıyorum. Köşeyi de aynı şekilde arkadaşlar dümdüz gidiyoruz. Köşeye geliyorum. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şuradan bütün bir katları olduğu gibi dikeceğiz. Bakın köşeyi yapıyorum ve kırma işlemi yok. Sadece dönüyorum. Dikkat ettiyseniz. Bütün bu katları yaptıktan sonra arkadaşlar fermuar dikeceğiz. Bu şekilde bakın. Üçüncü sırayı diktim arkadaşlar. Şimdi bunları ben numaralayacağım. Bu şeritleri numarasına göre hepsini dikeceğim. Çantanın boyun kısmını şu şekilde hazırladım. Şöyle ortadan birleştirerek bir şerit haline getirdim ve kenarlarını kapattım. Şu birleştirme olayı hani resimde görmüşsünüzdür. Kalıpta şöyle var. Şöyle iki taraflı, biri bir tarafta, biri bir tarafta. Şimdi bunu şöyle tam şu orta kısmından şuradan şöyle birleştiriyoruz arkadaşlar. Bu birleştirmeyi de zaten videonun başlarında göstermiştim. Kenar birleştirme adı altında. Aynı şekilde bu iki parçayı birbirine birleştirdikten sonra çantanın boyun kısmına ilave edeceğiz. Şimdi ben şu birleştirmiş olduğumu size göstermeye çalışayım. Bakın çantamda şöyle 3 tane 3 tane kahverengi diktim. Sonra bir siyahlı ve yazılı bir şerit yaptım. Sonra yine kahverengi yaptım. Yine siyahlı yazılı bir şerit daha yaptım. Bu şeritin arkadaşlar şöyle şu ağız kısmından altı bir tarafta bir tane de ortada olmak üzere 13 parçasını kırdım. Geri kalanlarını tepeli olarak bıraktım. Bu tepeli olan kısımlara şu şeritlerimi yerleştireceğim. Ve bu da çantamın şeyini oluşturacak. Boyun kısmını oluşturacak. Bakın ipim burada. Şimdi şu uçtan giriyorum. Zaten bununla ilgili arkadaşlar da paylaşmış olduğum resimde birleşme yerine böyle kırmızı renkli kalemle işaret koydum. Hani oradan itibaren bunu birleştireceksiniz anlamında. Ama yine de içime sinmedi. Size bir de böyle çıplak bir şekilde göstereyim istedim. Bakın şuradan şöyle tutturuyorum. Zaten bu şerit bu tepeli kısmı zaten kaplayacaktır.
Ne bir fazlası var ne bir eksiği var. Bu şekilde arkadaşlar, şu şekilde zikzak olarak dikip gideceğim. Kademe kademe gidecek arkadaşlar. Bu tepenin boyun kısmının ilk kısmı. Boynun ilk kısmı bu. Şöyle bakın. Şuradan giriyorum. Şöyle. Bütün bunları diktikten sonra arkadaşlar fermuarı dikeceğim. Ve sapı da birleştirdikten sonra çantamız bitmiş olacak. Bakın. Şöyle bir sabitleyelim yine burayı. Bakın ilk sırayı bitirdikten sonra arkadaşlar ikinci sırayı da şu şekilde birleştireceğim. Bakın şu şekilde birleştireceğim. Yani buradan böyle dümdüz gelecek. Sadece şu kısımda bir kırıklığımız olacak. Çantayı diktim. Bayağı büyük bir çanta oldu. Bakın şöyle uzaktan gösteriyorum. Şu şekilde. Şimdi fermuarını dikeceğim. Düz kenara fermuar nasıl dikilir? Bununla ilgili benim videom var. Onun linkini açıklama bölümüne koyacağım. Oradan izlersiniz. Ama başlangıç kısmını size göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bu çantada şu kısım da dediğim gibi şurada 6 tane kare var. 6 da bu tarafta 12 kare. Bir de şöyle ortada tek var. Yani şurada ben şu ön tarafta 13 tane kare kağıdı kırdım. Şimdi fermuarımı şu şekilde bakın. Şu şekilde çapraz yaparaktan şu kısmını diktim. Ve bunu şöyle yakalıyorum. Şu bakın 6 buradan bıraktım. 6 da buradan bıraktım. Tam şu düz 7'ncinin orta kısmından şöyle altından geçerek fermuarımı ben buraya böyle sıkıştırıyorum. Şuradan şöyle yukarıya çıkıyorum. Şuraya geldim. Buradan arkadaşlar direkt şöyle fermuarın içine giriyorum. Buraya fermuarımı sıkıştıracağım. Bakın şöyle. Gördünüz mü? Çanta çok büyük arkadaşlar. Gerçekten yani üşendim artık sökmeye. Aslında bunu bu kadar büyük yapmamam gerekiyordu ama işte dalgınlığıma geldi. Oldu. Şimdi buradan tekrar buradan böyle aşağıya ineceğim. Maksat şu baş kısmını sıkıca tutturmak. Sonrası zaten kendiliğinden gelir. Bakın şu baş kısmını tutturdum. Şimdi ne yapıyorum? Şunun içinden tekrar yukarıya çıkıyorum. Bu taraftan bu sefer. Ve şu kısmını da tutturuyorum. Şöyle. Şöyle. Şuradan şöyle bir gireyim. Şöyle çekip buraya sıkıştırıyorum. Bakın fermuarımı sıkıştırdım. Gördünüz mü arkadaşlar? Tekrar buradan şöyle aşağıya şu başlangıç kısmına iniyorum. Şöyle indim. Bakın arkadaşlar fermuarı buraya sıkıca tutturdum. Şimdi fermuarın ağzını açıyorum ve bu şekilde şöyle buraya dikerek devam edeceğim. Şuradan yukarıya çıkıyorum. Bakın arkadaşlar yine şuradan şöyle bir küçük çentik atıp şöyle fermuarın yönünü değiştiriyorum bu tarafa doğru. Bakın
Tamam mı arkadaşlar? Buradan şimdi bunun içinden şöyle üçgenin içinden düz kenara fermuar nasıl dikilir diye videom var arkadaşlar. Onun linkini açıklama bölümüne koyacağım. Oradan da düz kenara fermuar nasıl dikilir görebilirsiniz, öğrenebilirsiniz. Ama burada da şöyle ufak bir gösteri yapacağım. Buradan şöyle yukarıya çıkıyorum. Üçgenin şuradan şöyle yukarı çıktım. Ve buradan tekrar ne yaptım arkadaşlar? Şuradan fermuarın içine daldım. Birazcık ötesinden, bakın birazcık ilerisinden tekrar çıktım. Ve ne oldu? Bakın çektiğim zaman fermuarım buraya şöyle tuttu. Gördünüz mü arkadaşlar? Yine aynı şekilde bu sefer ne yapıyorum? Buradan şöyle aşağıya iniyorum. Şu üçgenin içinden şöyle bakın indim. Şöyle indim. Yine şu karenin içinden çıktım. Ve şuradan şöyle dışarı çıktım. Ve birazcık ilerisinden geri döndüm. Ve ne yaptım? Buraya tutturdum. Arkadaşlar videonun son sahnelerinde fermuarı nasıl diktiğimi göstermiştim. Son sahnelerini çekmeyi unutmuşum. Yani size isterdim ki hem videoyu fermuarı diktikten sonraki çantanın halini göstermek hem çanta sapını nasıl taktığımı göstermek isterdim ama maalesef bunu unutmuşum. Onun yerine bitmiş halini gösterir resmini son kareye koydum. Herhalde bu size fikir verecektir. Hobo çanta ile ilgili videom burada sona erdi. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmazsanız mutlu olurum. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.